Herkese tekrar merhaba. Bugün yarım saatlik webinarımızda 2026 eğitim kataloğumuzu konuşacağız. Dale Carnegie'nin 2026 eğitim kataloğunu e, gelmeye devam eden arkadaşlar var. Ben Deniz Uzuner, Dale Carnegie'nin hem kurumsal gelişim danışmanlarından biriyim, satış yöneticisiyim ve de eğitmenlerinden biriyim. 2026'yı konuşacağız ama aslında 2026'da da hazırladığımız eğitim kataloğunda temelde 110 senelik şirketimizin kurucusunun söylediği aynı metodolojiyle söylediği sözün ışığında yol alıyoruz. Bilgi uygulanmadıkça güç değildir. Bizim amacımız da davranışları kalıcı bir biçime dönüştürmek. Çünkü biliyorsunuz ama uygulamıyorsanız bilmiyorsunuz demektir. O yüzden nasıl davranış değişikliğine ufuk açabiliriz eğitimlerimizle? Bizim derdimiz hep bu oldu. Bu katalogda da bunun ışığında 2026 trendleri çerçevesinde yeniliklerimiz var. Bunları da paylaşacağımız için çok heyecanlıyız. Kataloğun genel bir tanıtımı olacak. Tabii ki her kurumun ihtiyacı son derece farklılaşıyor. Bunları her zaman kurum özelinde de konuşuruz ama lütfen burada da aklınıza gelen soruları birlikte paylaşırsak her birimiz için bir ilham kaynağı olacaktır. Nasıl okuyacağız? Nasıl kendi yetkinliklerimiz ve ihtiyaçlarımızla eşleştireceğiz kataloğu? Buna bakacağız. Katalog 3 ana kategoriden oluşuyor. Canlı eğitimler, gelişim yolculukları, bir de canlı gibi eğitimler. Daha evvelki kataloglarımızda sadece ilk kısmı vardı. Canlı eğitimler kısmı vardı. Şimdi gelişim yolculukları ve canlı gibi eğitimlerimizde yeni kategoriler olarak kataloğumuza eklenmiş durumda. Dediğim gibi amacımız değişmedi. Senelerdir amacımız aynı ama bu davranış değişimini yaratırken içinde yaşadığımız dünya, trendler, eğilimler değişiyor, başlıklar değişiyor ama bizim ana metodolojimiz ve amacımız değişmeden bunu daha verimli hale, bu davranış değişimini daha hızlı ve verimli hale getirebilmek olarak kalıyor. Daha evvel tanıtım yaptıklarımız, konuştuklarımız, çalıştıklarımız, belki de sunumlarımızdan buna çok aşinasınızdır. Biz bütün eğitimlerin sonucunda bir alışkanlığı, bir davranışı dönüştürmeye ya da yeniden oluşturmaya çalışıyoruz. Yaptığımız şeyi daha iyi yapmaya ya da daha farklı yapmaya çalışıyoruz. Sonuçta siz istediğiniz ve talep ettiğiniz sonuçla bize geliyorsunuz. İşte daha iyi delege eden yöneticiler olabilir bu. Daha duygusal dayanıklılığı yüksek bir ekip olabilir. Böyle bir sonuçla geliyorsunuz. Bu sonucu yapmak için doğal olarak bizim en önemli amacımız bunu yapma isteği, niyeti ve ihtiyacını katılımcıda yaratabilmek. Bu en önemli kısımlarından, en kıymetli kısımlarından biri bütün yetişkin eğitiminin. Doğal olarak metotlarımız, araçlarımız, tekniklerimiz sürekli güncelleniyor. Çok büyük bir ailenin parçası olarak Dale Carnegie'nin 80 ülkedeki franchise'ından biri olarak Dale Carnegie orada da bizi çok besliyor. Ama en önemli kısımlardan biri hani dedik ya biliyorsanız ama uygulamıyorsanız bilmiyorsunuz demektir. Bunu işe transfer edebilmek, bunu sürekli deneyimleyebilmek, e, koçluklarla, işbaşı uygulamalarıyla bunu yapabilmek ve bu davranışın değiştiğini de sizlerin görebilmesi. Bütün görüşmelerimizde, konuşmalarımızda da hep bunu konuşuyoruz. Şimdi artık ilerleyen teknolojiyle, e, farklı araçlarla bunu daha teminat alma imkanlarımız var. Biraz da bu kataloğumuzu tasarlarken bu beceri, bu uygulama kısmını nasıl daha yoğunlaştırırız ki sonucu garanti altına alabiliriz? O bizim odak noktalarımızdan bir tanesi oldu. Şimdi webinardan önce doldurduğumuz bu hani ne bekliyorsunuz webinardan sorusuna baktığımız zaman şeyi çok gördük. O yüzden hani çok net söyleyeyim. Daha direkt böyle kataloğa gideceğimiz bir içerik hazırlamak varken niyetimizde sizden gelen talebi görünce evet ya trendler ne? Ne olup bitiyor?
Ee, Biz doğal olarak sizlerden çok daha fazla firma ve L&D ekibi İK ile temas halindeyiz. Ne duyuyorsunuz? Ne görüyorsunuz? Beklentiniz ne diye sorular vardı. O yüzden de böyle bir kısım ekledik. İlk başta son bir 5 yılda bu Bunny dünyası dediğimiz hani VUCA'nın daha sertleşmiş halinde kurum kültüründe neler değişti? Bu kurum kültüründeki değişimler doğal olarak kişilerin ihtiyaçlarına yansıdı. Bu ihtiyaçlar da sizlere, İK profesyonellerine eğitim talepleri olarak geliyor. Biz de hem kataloğumuzu hem kendi stratejilerimizi, planlarımızı incelerken hani büyük resimden başladığımızda bunlara çok özen gösteriyoruz. Bu pandemiden itibaren özellikle bu hızla yaşadığımız değişimde güven kültürü kontrol kültürünün yerine geçti. Hibrit çalışma düzenleri, yeni neslin aktif olarak iş gücüne katılması, artık hani her şeyi daha doğrusu şöyle diyeyim, kontrol edebileceğiniz değişkenlerin azalması, kontrolünüz dışındaki kısmın çok büyümesi, çok karmaşıklaşması dolayısıyla artık birbirimize güvendiğimiz, mikro management'ı bir yere bıraktığımız kültürlerin oluşması bir mecburiyet haline gelmiş durumda. Bu kültürlerin de temelinde, göbeğinde esneklik var. Esneklik artık yeni bir norm halinde. Nerede, nasıl çalışacağına, ne şekilde çalışacağına, nasıl bilgiye ulaşacağını, kendi karar veren çalışanların olduğu bir yerde, kendi karar vermek isteyen ve çalışanların olduğu ve bunu isteyen bir kültürün olduğu bir yerde artık esneklik yeni bir norm. Bu da doğal olarak iletişim ve şeffaflığa çok büyük öncelik kazandırıyor. Çünkü nerede takıldığımızı, nerede zorlandığımızı şeffaf olarak birbirimize açmamız, hibrit de çalışsak, uzak da çalışsak doğru bir iletişimle bu hızlı değişimi yönetebilmemiz gerekiyor. Bu da duygusal zekanın kendini yönetme yeteneklerinin çok ön plana çıktığı bir çevre anlamına geliyor. İnsani değerler her zaman tabii ki hepimiz için ön planda. Ama insanın anlam arayışının, insanın kendini sorgulamasının, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte son derece yoğunlaştığı, bu amaç arama içerisinde bu zorlu dünyada hayatta kalma mücadelesinde duygusal zekanın ve bu değerlere uygun bir yerde çalışmasını hissetme ihtiyacının çok arttığı bir dönemdeyiz. Bu yüzden bunlar çok konuşuluyor. Bu da kurumun amaca ve değere odaklı bir kurum olmasını mecbur kılıyor. Çünkü insanlar ben burada çalışarak hayatıma ne anlam katıyorum, hangi değerlere hizmet ediyorum sorusunu artık kültürlerde daha çok sorguluyorlar. O yüzden de şirket bağlılığının daha da ötesinde şirketin her aşamasında karar mekanizmasına, problemlere, çözüme ortak katılım isteniyor. Bu da zaten sürekli öğrenme ve adaptasyon gerektiren bir süreç. Çok konuşurduk. Her zaman sürekli öğrenme ve adaptasyon çok konuştuğumuz iki kavramdı ama artık belirli yetkinliklere yatırım yapmak yerine bu kadar değişen bir dünyada sürekli değişen yetkinlikleri öğrenme isteği olan insana yatırım yapmamız gerekiyor. İnsanlarda sürekli öğrenme isteğine yatırım yapmamız gerekiyor. Bu değişen kurum kültürleri sonucunda da bize en azından eğitim olarak, talep olarak Türkiye'de neler geldi 2025 yılında ve biz 2026'da neler olmasını bekliyoruz? Özellikle anketlerde yazdığımız trend eğitimler sorusuna birazcık cevap olması açısından şöyle baktığımızda hem diğer firmalardan da araştırma yaparak yazdık ama bizim hani çok büyük bir talep kaynağımız ve ilişki ağımız olduğu için bizim gördüğümüzde bu. Doğal olarak zaten her zaman öyle ama artan belirsizlikle liderlik eğitimleri yeni birinci sıradaydı 2025'te. Liderlerin kendilerini geliştirmek, lider adaylarını geliştirmek ve liderlerin bu yeni kurum kültüründe, bu yeni çevrede iletişimini geliştirmek. Bu anlamda en ön plana çıkan, ben hani 10 seneyi aşkın bir süredir bu işin içerisindeyim. Çok net söyleyeyim, hiçbir zaman ilk beşte değildi son 5-6 seneye kadar. Duygusal zeka, dayanıklık, esneklik ve adaptasyon eğitimleri. Çünkü insanın kendi mental gücünü dengeleyebilmesi, kendi kendini yönetebilmesi, lider ya da çalışan olarak
en zor olduğu dönemleri yaşıyoruz. Bu anlamda da duygusal zeka, esneklik, adaptasyon, mental iyi olma durumuyla ilgili her seviye için, üst seviyeden mavi yakaya kadar yoğun bir ihtiyaç gözlemliyoruz biz. E, Eğitimin iş akışına gömülü olması, zamanlar kısa, insanları toplamak zor, n- işinin içinde, iş akışının içerisinde, bulduğu zaman içerisinde e, sürekli öğrenmenin bir numaralı ihtiyaç olduğu bir dönemde gidip bu uygulamaları yapabileceği sistemler yaratma ihtiyacı. Demin söylediğimiz nedenlerden dolayı inanılmaz güveni konuştuğumuz bir dönem yaşadık. Nasıl güven oluştururum? Bu dağınık, bu zorlu dönemde nasıl takım oluruz ve kurumsal kültürümüzü de temelinde güven olacak şekilde nasıl evirebiliriz sorusunun cevabı. Ve doğal olarak da bu kadar hızlı dijital bir dönüşüm içerisinde dijital yetkinliklerimizi ve teknoloji odağımızı arttıracak, arttırma ihtiyacı da en öne çıkan kavramlardan, en çok konuşulan konulardan oldu. 2026 için nasıl olacak bu durum? Aynı olacak, ihtiyaç aynı, daha da zorlaşıyor durumlar. 2026'da yapay zeka destekli öğrenme planları bir numara çıkıyor. Şimdi diyeceksiniz ki yani çok uzun yıllardır öyle değil mi? Yani en azından 5-6 senedir yapay zekayı da öğrenmeye katalım. Yapay zeka bambaşka bir boyutta. Fakat eğitim dünyasında baktığınız zaman etkin olarak kullanması hala istenen, planlanan durumda değil. Biz özellikle kendi çıkardığımız bu Simek ürününü bunu düşünerek yaptık. Sonsuz bir fırsat sağlıyor yapay zeka. Fakat öğrenmeyi, uygulamayı, doğru çerçevede öğrenmeyi, ihtiyaca göre kullanmayı kolaylaştıran, davranışa dönmeyi garanti altına alan içerikler daha henüz beklendiği düzeyde değil. 2026'nın bu anlamda büyük bir açılım olacağı bekleniyor. Öğrenmenin iş akışına entegrasyonu zaten yapay zeka bu alana odaklanabilirse, bu alanda verimliliğini, rüştünü ispat edebilirse davranış değişikliğine olan katkısı anlamında e, bu işin de büyük kısmını çözmüş olacağız. İş akışına entegre ettiğimiz eğitimlerin davranıştaki değişimini de, davranışa yansıyan değişimlerini de göreceğiz. Bunun içinde yine AR, VR, hibrit formatlar, sınıf dışındaki çalışmalar, bütünleyici programlar yine 2026'nın öne çıkan konularından. Bunu hepsini nasıl başlıkta toplayabilirim diye düşündüm. İşte adaptasyon, empati, stratejik düşünme, mental iyi olma durumu. Dayanıklı insan becerileri, hani dayanıklılık, duygusal dayanıklılık anlamında darbeyi yedikten sonra hızla ayağa kalkıp eski haline dönme ve motivasyonunu kazanma becerisi dediğimiz dayanıklı insan becerilerinin liderler ve çalışanlar anlamında yine yüksek trendde olmasını bekliyoruz. Ve de bağ kuran yönetici gelişme eğitimleri güveni yaratma konusunda ve bu dağınık, zorlayıcı, insanı mental olarak zorlayan sürekli değişen şartlar içerisinde e, insani olarak bağı kuran, güveni yaratabilen lideri nasıl ortaya koyacağımızla ilgili eğitimler bizim öne çıkmasını beklediğimiz ihtiyaçlarımızdan. E, Bu anlamda kataloğumuzu 3 aşamada kurguladığımızı söylemiştim. Kataloğumuzu daha önce görenler işleyen bilir. Üzerinde birlikte çalıştığımız kurumlar var aramızda. Bizim zaten yetkinlik kataloğu diye bütün canlı eğitimleri sıraladığımız bir kataloğumuz mevcuttu. Bu sene de aynı mantıkla yetkinlik eğitimlerimizi sıraladığımız kataloğumuz mevcut. Yeni eğitimlerimiz başlık olarak var. Baktığımız zaman zaten hani liderlikteki Dale Carnegie'nin yeri ortada. Çoğu yeni müşterimizde nereden buldunuz Dale Carnegie'yi deyince ChatGPT gönderdi diyor. Yapay zeka bize bayağı destek oluyor bu aralar. Ama liderlik, duygusal dayanıklılıkla ilgili içeriklerin çoğalması, liderlik yetkinliklerinin çoklu bölünerek yapılması gibi bir sürü yeni başlığımız eklendi. Bunları birlikte de konuşacağız. Şimdi yetkinlik bazlı canlı eğitimler olarak gördüğünüz eğitimler sınıf içi olabiliyor, online olabiliyor, blended olabiliyor. Süresi maksimum 3 gün gibi sizin ihtiyacınıza göre oturup konuşacağımız.
Ve ararken nasıl ihtiyacınızla eşleşeceğini düşünürken de eğitimleri genelde sizden ve bütün kurumlardan gelen yetkinlik başlıklarını en kolay okunacak şekilde dizmeye çalıştık. Mutlaka siz başka bir başlıkta o davranışı etiketlemiş olabilirsiniz. Ama biz baktığımız hani değişimi benimsemek, değişimi etkin yönetmek, e, esneklik, ikna, kişisel farkındalık, koçvari liderlik gibi yetkinlikleri çok daha genel geçer gördüğümüz için o başlıklarda ekledik. Altında bunların her birinin üzerine tıkladığınızda davranış kırılımında ne ifade ettiğini de görebileceksiniz. Bu bizim canlı eğitimlerimizin indeks sayfası. Burada lidere mi hizmet ediyor, profesyonel lider olmayan çalışanlarıma hizmet ediyor, video ürünü konulabilecek mi, SMART ürünü konulabilir mi diye 4 tane de başlık var. Öncelikle hani şöyle diyeyim, lidere hizmet etmesi demek hem ekip hem kişisel yönetime demek. O yüzden gördüğünüz gibi hemen hemen tamamı. İşte takım oyuncusu gibi, eğitici eğitimi gibi istisnaları var. Profesyonel gelişimde ekip yönetmesi gereken eğitimleri çıkardık. Video hemen hemen hepsinde var. SMACT ise bizim yapay zeka uygulamamız. Ve birçok kere tanıtımını yaptık. Birçoğunuz katılmışsınızdır. Katılmayan arkadaşlar için de internet sitemizde bütün tanıtımları var. SMACT yapay zekada biz eğitmeni uygulama yapması için katılımcının yanında eve gönderiyoruz. ChatGPT mantığında tamamen bizim know-how'ımızı bilen bir ChatGPT mantığında karşılıklı olarak iletişim bazlı hemen hemen her konuda uygulama yapabileceğiniz, uygulama yaptıktan sonra uygulama ile ilgili neyi doğru neyi yanlış yaptığınıza dayanarak DKNG metodolojisiyle net olarak puanınızı ve nerede gelişmeniz gerektiğini görebileceğiniz ve bunun üzerine giderek sürekli gelişebileceğiniz bir yapay zeka uygulaması. Bu eğitimleri dediğim gibi sınıf içi ya da online alabiliyoruz. Bir de bu eğitimlerin her birinin başında eğitim teknolojisi desteğini de koyarak bilgi kısmı önemli demiştik. Canlı tarafta uygulama kısmına daha çok eğilmek için ki bizim uygulama kısmımız %65'idir bir eğitimi. Daha da uygulama kısmına eğilebilmek için çünkü uygulamadıkça bilmiyoruz. E, Bir video önceden göndermek ve bilgi kısmını kısa kısa videolarla içeriğe göre kaç video olacağını belirleriz beraber. Belirlenmiş halleri de var. Önce videoyu seyretmeleri. Daha sonra kendileri daha canlı eğitim desteği almadan SMART yapay zeka ile uygulamalarını yapmaları. Daha sonra sınıfta ya da online'da özür dilerim, canlı eğitimi görmeleri, gördükten sonra bir daha SMART'e girmeleri, gerekiyorlarsa videolar hala duruyor, videoyu seyretmeleri ve başta girdikleri SMART uygulamalarıyla eğitimden sonraki SMART uygulamaları arasında ki gelişimlerini de raporlayabileceğimiz bir sistem kuruyoruz. Yani ben bir iletişim eğitimine girdiğim zaman takdirle ilgili içinde bir konu aldım. Videomu seyrediyorum. Takdirle ilgili SMART uygulamalarımı yapıyorum. 40 alıyorum, 50 alıyorum, 70 alıyorum. Eğitime giriyorum. Tekrar SMART yaptığımda 80 alıyorum, 90 alıyorum. Gelişim raporunda kaç kere bu yapay zeka uygulamasına girdiğim, en düşük, en yüksek notlarım, bu not ivmesinin nasıl olduğu, hepsini de hem kendim hem de İK yöneticileri görebiliyor. Bu da yetkinlik eğitimlerini blended bir hale ve de uygulamayı garanti altına almış bir hale getirmenin etkili yollarından bir tanesi. Canlı eğitimlerimiz dediğim gibi bu en çok yaptığımız şey. Bunun içinden nasıl çıkacağım sorusu geliyor. Hani 77 tane eğitim var burada. Başlık var. Bunun dışında da koymadığımız başlıklar olabilir. Çok yaptığımız bir şey, yine birlikte çalıştığımız partnerlerimiz bilir. İhtiyaçlarınızı, yetkinlik setinizi, davranışlarınızı, istediğiniz sonuç bildirgelerinizi bize verdiğiniz zaman bazen hani bununla ilgili kaç gün eğitim almak istediğiniz, hangi katılımcıda hangi yetkinliği geliştirmek istediğiniz gibi biz zaten bu eşleştirmeleri başlık altında e, siz rastlayamayabilirsiniz ya da gerçekten Derya Deniz dedi geçen bir e, partnerimiz. Biz bu eşleşmeleri, bu mapping'i de büyük bir keyifle yapıyoruz. İkinci partı gelişim yolculukları.
Şimdi bu gelişim yolculukları yine çok konuştuğumuz bir ayrı ayrı webinarlarında yaptığımız bir konsepti kataloğun içine de koyduk bu sefer. Gelişim yolculukları zamana yaygın. 2-3 günden daha uzun. İçerisinde farklı araçların ve yapılandırılmış projelerin kullanıldığı, yolculuk başında hangi çıktının alınacağının belirlendiği ve bu mevcut durumda olması gereken durum arasında bir yolculuk inşa edildikten sonra olması gereken durum raporlarının da sunulduğu, o yüzden de işe transfer ve kalıcı davranış değişikliğinde daha derine girebileceğimiz yolculuklar. Gözünüzde canlandırmanız için bir örnek gelişim yolculuğu. Çok farklı araçlar var. İşte kick-off'la bir başlamak, işte katılımcının yöneticilerine farkındalık seansları yapmak, eğitim seanslarının arasında grup koçluğuyla verilen proje ve ödevleri değerlendirmek, artı verilen SMACT ödevlerini ve SMACT'teki yapay zekada yaptıkları uygulama aşamalarını konuşmak, baştan tasarlanmış, yanda gördüğünüz işte bu bir liderlik gelişim yolculuğu, liderlik etki planı, SMACT, video, koçluk projesi, inovasyon projesi son derece yapılandırılmış ve iş başında uygulayıp gelip konuşacağımız, iş başında uygulamadan önce belki yapay zekada uygulayacağımız projeleri konuştuğumuz son derece yapılandırılmış bir akışla giriyoruz buna. Dediğim gibi zaman uzun olduğu zaman, katılımcıya destek veren tarafların çoğaldığı zaman, işte grup koşullarıyla eğitmenin desteğinin çoğalması, yöneticinin işin içine dahil edilmesi, İK'nın daha yapılandırılmış bir şekilde partner olması, bunlar arttığı zaman doğal olarak çıktı ve sonucun daha net ve sayılabilir baştan belirlendiği zaman işe transferini daha garantiye altına alan yolculuklar. Bu yolculukları sizin ihtiyacınıza göre herhangi bir konuda tasarlayacağımız gibi, ops, niye gidemedim? Tasarlanmışı var. Uzun yıllardır yaptığımız Dale Carnegie'nin tasarladığı kendi marka olmuş gelişim yolculuklarımız da var. Birçoğumuz da bunlarla ilgili de çalışmışızdır. Liderlik potansiyelini geliştirme ilk liderler gelişim yolculuğumuz ki zannederim bu gösterdiğim e, oydu galiba. Evet. Ee, Şuradan slide geçemedim. Sonuçlara ulaştıran liderlik, orta kademe liderlik, iş hayatının başarı anahtarları, yeni başlayanlara da yapıyoruz, yetenek havuzuna da yapıyoruz, eğiticinin eğitimi gibi ekranda gördüğünüz, bir de bu iki son yolculuğumuzu yeni ekledik. Liderlerin içsel haritası ve çalışanın içsel haritası tamamen kişisel iyi olma haline, kendini yönetme durumlarına odaklanmış yolculuklar hazırladık. Bunların içerikleri dediğim gibi yapılandırılmış içerikleri var. Ha, bu demek değil ki yani biz bunları böyle yapılandırdık, içinde değişiklik yapamayız. Mutlaka sizin e, taleplerinize, ihtiyaçlarınıza göre hepsinde değişiklik yapıyoruz. Araçları istediğimiz şekilde tasarlıyoruz beraber karşılıklı. Ama çok verdiğimiz ve üzerinde content olarak çok çalışılmış ve artık marka olmuş içeriklerimizde olduğu için bunlar nelerdir görmeniz için ne yapıyoruz? Bunları da kataloğumuza ekledik. Kataloğumuzun son kısmında canlı gibi eğitimler var. Şimdi biz bunlar asenkron ve teknolojinin kullanıldığı eğitimler yerine canlı gibi diyoruz. Çünkü şöyle bir dert var. Hani konuşuyoruz hep birlikte, yine konuşuruz. Asenkron araçlar kullanıldığında, canlı eğitim işin dışında kaldığında, kişilerin bunları kullanması, bu araçları kullanması, bu teknolojiyi nasıl diyeyim, davranışa dönüşecek şekilde kullanıp işe transfer etmesinin zorlandığını hep duyuyoruz. Asenkron böyle cansız eğitim gibi oluyor. Cansız eğitim olunca da ondan bir şey pek çıkmıyor gibi oluyor. E, Biz bunu da kendi metodolojimiz içerisinde, o gördüğünüz bilgiyi ver, tutumu yarat, bilgiyi ver, deneyimi yarat ve sonuca ulaştır metodolojisiyle yolculuklar şeklinde tanımladık. Burada eğitmen yok, asenkron araçlar var. Öğrenmenin iş akışına entegrasyonu diye senelerdir konuştuğumuz şey, istediği zaman kendi zamanı içerisinde girebilme imkanı var. Ee, Yine yetkinlik setinde gösterdiğim eğitim videoları ve SMART uygulaması var. Ama bu sefer e, eğitmen yok. Kendi gelişim raporunu İK ve kendisinin takip edebileceği yolculuklar. Bu yolculukların
tasarlanmış olanları ekranda, örneğin geri bildirim ve takdiri ele alalım. Kaç video, kaç uygulama olacağını beraber konuşuruz. Ama diyelim ki bir geri bildirim takdirde 4 tane, 2'şer dakikadan video, 6 tane uygulama ve bunların sonunda işte bu uygulamalardaki performansını gösteren bir videonun olması. Diyeceksin ki yani demin bunların çok da davranışa katkıda bulunmadığını, konuşulduğunu söylediniz piyasada. Şimdi bunlarda evet bir takım zorluklar var. Bunlardan bir tanesi, bazen bütün kütüphaneyi açıyoruz. İçinden kendi seçmesini istiyoruz. O kadar kaynak, hangisi kendi yetkinliğine gerçekten uygun? Hangi videoyu kullanayım? Sizler için de katılımcı için de dert olabiliyor. Biz kendi isteğinize, talebinize uygun videoların kuratörlüğünü yapacağız orada. Bizim DKNG eğitmenleri olarak sınıfta anlattığımız gibi videolarımız olacak. Maksimum 2-3 dakikaya buna sığdırdığımız. Sonra en büyük dert, bunu öğrendim. Hadi şimdi uygula dediğinizde uygulamanın bir sürü zorlukları var. Eğitmenle önceden uygulama yapmamış olması. Bir uygulamayı ilk yaptığınız zaman karşınızdakinin sizin acemi olduğunuzu anlaması, konfor alanından çıkmanın zorluğu, doğru uygulama bulma vesaire vesaire. Bunlar için biz hani SİMEK'te gerçekten dediğim gibi neyi yanlış yapıyorum, neyi doğru yapıyorum? Karşımda Ayşe olsa ben acaba ona bunu nasıl yaparım? Tamamen Dale Carnegie mantalitesine uygun bir uygulama yarattık. Çok az süremiz var. Ben küçücük o uygulamayı size göstermek isterim. Yani görmeniz açısından uygulamalardan birini göstermek isterim. Mesela diyelim ki iletişim eğitimi aldık. İletişim eğitiminde takdir olur. Ee, bir senaryo takdirden mutlaka olması lazım. Takdirle ilgili bir sürü farklı senaryo koyabiliriz. 2 tane koyarız. Bunları konuşuruz. Ama takdir mutlaka Dale Carnegie'nin formatında öğrendiği şekilde bir yapay zeka simülasyonu olarak olur. Burada hani ben hızlı bir şekilde okuyayım zaman kaybetmemek için size. Burada bir çalışanıma NTS skorunu arttırması için bir projede liderlik yapması görevini vermişim. Hem de demişim ki senin liderliğin için çok önemli. Şimdi onunla bu projeyle ilgili görüşmeye gidiyorum. Merhaba, nasılsın diye başlıyorum. Şunu şöyle büyüteyim, arka taraf dikkatimizi dağıtmasın. Merhaba, iyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Projeyle ilgili görüşmemize başlamak ister misiniz? Konuşuyor da ben konuşturmayacağım zaman için. Şimdi text to speech yapacağım. Siz benim sesimi zor duyabilirsiniz ekran paylaştığım için. Hemen şuradan sesi verin. Projeyle ilgili görüşmeyi sesi açmadığım için text to speech'e geçelim. Hevesle bekliyorum. Sence işler nasıl gidiyor diyelim. Güzel bir takdir verelim. Dediğim gibi bir text to speech var. Başa dönük açmayayım. Ekrandan açmamışım. Kişisel özelliğine kanıtıyla bir şey verdim. Çok mutlu oldu. Neyiz? Şimdi birazcık da empower edelim. Sen neler düşünüyorsun diyelim. Birazcık da niye bunları yapması gerektiğine faydasını yazalım. Bundan sonra devam edebilirim. Rapor resmi çıktıktan itibaren raporumu alabilirim. Dediğim gibi süreden dolayı raporu alayım. Şimdi bir görüşme yaptım. En az 5-6 satırdan sonra rapor alma imkanı sağlıyor bana. Şimdi raporu alıyorum. Dediğim gibi çok sallapati oldu. Şimdi en önemli kısmının bu olduğunu düşünüyorum. Nerede eksiğim?
Neyi doğru yapıyorum? Doğru takdir formülü öğrenmiş miyim? İşte burada hani bağırabilirsiniz, çağırabilir, böyle olduğunda ne olacak görebilir, nasıl tepki alacak, çalışabilir karşısındakinden. Seksiyonu çalmış, yapmış mıyım? Şimdi büyük ihtimalle ilk başta girdiğinde, bilmeden girdiğinde, önden girdiğinde bu puanları alması çok zor ve öğretiyor size takdiri. Ee, Takdiri kişisel özelliğine verdin. Maddi fiziksel özellik takdiri yapmadın. Bu iyi bir şey. Ama onu da yapsaydın sayısal ve şey olarak, kanıtsal olarak daha iyi olurdu. Takdir ettiğini söyledin, kanıt kullandın ama aldığım geri bildirimler kanıtı evet zayıf bir kanıt. Kanıt dediğimizde Dale Carnegie daha kuvvetli kanıtlar ister. O yüzden puanım kırıldı ama fakat kullanmadım. Kapsamın içinde kaldım. Projeyi konuşuyoruz. Projeyle ilgili bambaşka bir yere gitmedim. Ona olan faydalarını söyledim. İletişimde de gayet kibardım. O yüzden seksiyonu çaldım gibi. Bunu daha sonra geliştirmek. İşte burada daha bu arada basit bir senaryo. Daha kuvvetlendirerek devam etmek gibi. Çok heyecanlandığımız bir ürün. O yüzden tamamen çıktım galiba paylaştan. Tekrar girelim. O yüzden paylaşmak istedim. Neden önemli? Dediğim gibi en büyük dertlerimizden biri uygulamaları garanti altına almak, ölçülebilir bir şey ortaya çıkarmak ve yapay zekanın kullanımında bunun hala bir eksiklik olduğunu görüyoruz şirket olarak. O yüzden biz bu know-how'ımızı burada kullanmak istedik. Bunu ayrıca eğitim içinde de kullanıyoruz SMAC'te ama tamamen asenkron yapıda da dilediğiniz gibi işte geri bildirim örneğindeki gibi önce video ile bilgiyi verip e, bol bol uygulama yapacağı videoları özür dilerim SMART uygulamalarını sağlayıp daha sonra da gelişim raporuyla nereden nereye geldiğini görmemiz mümkün. Gelişim yolculuklarında da bu SMART'i, bu raporları koçluklarda konuşuyoruz. Koçlukların içerisinde SMART senaryoları yapıyoruz, eğitimlerin içinde yapıyoruz. E, Yani buradaki tek amacımız bu dediğim gibi sonsuz bir olanak fırsat var yapay zeka olarak ama bunun know-how olarak doğru çerçevelemiş ve doğru olarak uygulamaya gitmiş ve sayısal olarak ölçen bir teknolojinin eksikliğini gördüğümüz için bunu da portföyümüze kattık. Son derece dediğim gibi bu programlar planlanmıştır asenkronda ama istediğiniz programı da tasarlamamız mümkün. Bitirirken de satışta bir meşhur bir laf vardır. Sen kendini anlatma, seni başkaları anlatsın daha etkilidir diye. ChatGPT'ye sordum. O yüzden böyle paylaştım. Ben hepsini organik yaptım bütün webinarın. Sadece burada ChatGPT'ye sordum. Dedim ki ben kapanış yapacağım. Nasıl bir kapanış yapayım dedim. Bana böyle bir şey söyledi. O yüzden ben de bunu ekrana yapıştırmak istedim. O yüzden teşekkür ediyorum hepinize. Kapanışı ChatGPT yapsın. Üç bacaklı bir kataloğumuzu çok hızlı üzerinden geçtik. Çok daha ayrıntılı konuşmaktan, beraber ihtiyaçlarınıza hangisi uyar, bir arada olmaktan çok mutlu oluruz. Ben ve ekibim, mail adreslerimiz burada. Ee, Ne zaman isterseniz bir eğitim ihtiyacı dışında da ihtiyacı belirlemede, yeni trendlerde uzun uzun konuşmaktan mutlu oluruz. Sorularınız varsa da onları da duymaktan ben çok mutlu olacağım. Söz sizin. Çok teşekkürler tekrar.